Herkese selamlar kıymetli dostlar. FIFA Başkanı Infantino'nun ABD'li oyuncunun kırmızı kartını adeta iptal etmesi sonrası tepkiler devam ediyor. Avrupa basınında birçok haber çıktı ama asıl olay siyasete de kaydı. Avrupa Parlamentosu harekete geçti Infantino hakkında. Birçok haber var. Bütün Avrupa basınından ülke ülke inceleyeceğiz. Hepinize hoş geldiniz diyerek hızlı bir şekilde haberlere başlayalım. Evet, biliyorsunuz ki ABD'li oyuncu Balogun'un yaptığı bir hareket vardı. Kırmızı kart gördü ve sonra Donald Trump araya girdi. Infantino'yu aramış. Infantino da hiç yüzü kızarmadan, yani hiç çekinmeden açık açık bunu söyle, evet dedi, aradı dedi, ama bu kırmızı kartın iptal olma sürecine bunun bir etkisi olmadı. Hukukçular yaptı o işi falan diyerek üzerinden de bazı tartışmaların gitmesini istedi, ama bence çok yanlış bir strateji. Daha çok tepkinin gelmesine neden oldu ki kimse zaten inanmıyor Infantino'ya. Onu da söyleyelim. Tabii ki UEFA ile yıllardır bir gerilim de var. Infantino öncesinde de vardı zaten bu gerilim. Ve artık öyle bir noktaya geldi ki bu adeta savaşa dönüşmüş durumda ki artık Avrupa Parlamentosu, yani futboldan çıktı olay, Avrupa Parlamentosu siyasete girdi. Avrupa Parlamentosu olaya müdahil oldu ve bazı kararlar alınması gerektiği üzerine hemfikirler. Bakalım neler yazmışlar. 16 turu öncesi ABD milli takımın forveti Balogun'un kırmızı kart cezasıydı. Bunun hukuki bir karar olduğunu savundu Infantino, ancak zamanla siyasi baskı ve iddiaları tüm dünyada büyük tepkiye yol açtı. Direkt haberi okuyorum. Artık kırmızı çizgiyi aştı demişti UEFA. Bunu da zaten bir önceki videoda aktarmıştım. FIFA'nın genişletilmiş Kulüpler Dünya Kupası projesi uluslararası maç takviminin giderek yoğunlaşması, FIFA'nın ticari gelirlerini arttırırken UEFA organizasyonlarının ekonomik alana girmesi ve Infantino ile Ceferin arasındaki kişisel ve yetkisel anlaşmazlıklar gibi problemler tekrar su yüzüne çıktı. Kriz futbol dünyasıyla sınırlı kalmadı. 70'ten fazla Avrupa Parlamentosu üyesi Infantino hakkında soruşturma açılmasını istedi. Avrupa Parlamentosu'nun açılmasını istenen soruşturmada siyasi müdahale iddialarının araştırılması, FIFA'nın bağımsızlığının incelenmesini istedi. Bu konuda Avrupa Parlamentosu'na bir destek de bazı futbol federasyonlarından geldi. Norveç, Belçika, Almanya gibi, ki Türkiye bu konuya girer mi girmez mi inanın hiç bilmiyorum. Türkiye gri alanda burada. Futbolun güvenilirliğine zarar verdiğini savundu. FIFA ile UEFA arasındaki güç savaşının kimin kazanacağını da diğer 211 üyesi bulunan FIFA'nın diğer üyelerinin vereceği tepkiyle belirlenecek, ama şöyle bir şey var. FIFA'nın diğer üyeleri henüz müdahil olmuş değil duruma. Yani sessiz kalıyorlar. İçlerinden bir iki tanesi çok cılız sesler çıkardı ki onlar zaten yani çok konuya hakim değiliz, yani sonuçta olay çok daha global çapta bir şey. Onların zaten muhalif kimlikli, Infantino'ya karşı muhalif kimlikli olduğu söyleniyor, ama onların da sesleri çok cılız dediğim gibi. Ama her yerde tabii ki haber oldu. İngiltere'de oldu, Almanya'da. Burada gazeteleri ufak ufak neler yazmış. Yani böyle çok sıkmadan, yormadan benzer şeyleri yazmışlar zaten. Ama şöyle de bir şey söyleyeyim. Hemen o haberlere geçmeden önce. Şimdi önümüzde de FIFA'nın başkanlık seçimi var. Bu başkanlık seçiminde de birçok Avrupa, yani birçok kıta ülkesinin, federasyonun delegelerinin değişimden yana oy kullanacağı, ama yine de Afrika'dan, Asya'dan ve özellikle altını çizerek söylüyorum, Güney Amerika'daki delegasyon noktasında Infantino'ya yakın oldukları ve Infantino'dan yana oy kullanacakları yazıyor. Bu da haberlerin içerisinde vardı. Bu bilgi, bunu yorumlamakta artık bu millete düşer diyeyim. İngiltere'den başlıyoruz. LBS gazetesinden başlıyoruz. Efsanevi eski Liverpool teknik direktörü Jurgen Klopp, FIFA'nın Balogun kırmızı kart cezasını askıya alması kararının siyasi baskıya boyun eğmekle suçlayarak tepki gösterdi. Infantino'ya karşı istifa çağrılarına öncülük etti. Klopp bunun kendi sporları oldu ve başkalarının olmadığını, yani bu bir Amerikan sporu değil, bu bir Avrupa sporu diyerek de tepki göstermiş. Bunu BBC'de, LBS gibi BBC'de haber yapmıştı. Şöyle bir bakayım. Sky Spor sunucusu Jeff Stanning de FIFA'nın
Balogun cezasının iptal edilmesinin ardından Infantino'nun derhal istifa etmesi gerektiğini söylemiş. Bunu da canlı yayında söylemiş United Kingdom Times gazetesinde. The Mirror gazetesi, The Mirror İngiltere'nin en büyük gazetelerinden biri. İstifa çağrılarına rağmen Infantino'nun hala görevde kalmasında kararlı. Ben devam edeceğim dediğini söylüyor The Mirror gazetesi. UEFA kararın kırmızı çizgiyi aştığını açıkladı. Bunu da daha önce aktarmıştım. Habere göre Infantino'ya Avrupa'da baskı görse de Afrika, Güney Amerika ve Asya'da güçlü bir destek görüyor. Ve fırtınayı atlatırsa 2027'de yeniden seçilme ihtimali bekleniyor diyor The Mirror gazetesi. The Telegraph gazetesi, İngiltere'den devam ediyoruz. Sert bir başyazı yapmışlar. The Telegraph gazetesi Infantino'ya karşı ve açık açık istifa çağrısı yapmışlar. Daha önceki yani Sepp Blatter'ın döneminde de zaten yozlaşmanın simgesi haline gelmiş bir durumdaydı ve hala o dönem devam ediyor diyerek bir önceki dönemi de biliyorsunuz Sepp Blatter'ın da bu paralar atılma protestosu vardır. Çok meşhurdur onlar. Balogun için kaldırabiliyorlarsa neden İngiliz oyuncular için kaldırılmadı diye sorguluyor The Telegraph gazetesinde. Evet, Fransa'da öncelikle L'Équipe çok böyle net sert bir yazı kaleme almış. Daha doğrusu L'Équipe yazarlarından biri kaleme almış. Fakat gazete bu haberi de ana manşetinde göstermiş. Infantino'ya karşı kısacası istifa et diyorlar. Le Monde gazetesi futbol camiasının isimler ve siyasi temsilciler Trump'ın açık talebi üzerine ABD'li oyuncunun cezasının yeniden gözden geçirilmesiyle büyük bir tartışmanın ardından Infantino'nun görevi bırakmasını istiyor. Infantino'nun bunları üzerinden atabilmesi için derhal istifa etmesi gerekiyor demiş Le Monde. France Info gazetesi de The Telegraph gazetesi, İngiliz The Telegraph gazetesindeki o sert bir başyazı yazmışlardı istifa çağrısını. France Info'da o Telegraph'taki haberi haberleştirerek benzer şeyleri yazmışlar. Birkaç tane de yorumcusu istifa etmesi gerektiğini söylemişler. Balogun oyundan bir hafta önce 13 farklı ülkeden 50 Avrupa milletvekilinin Trump'a verilen barış ödülü hakkında da FIFA'dan soruşturma talep ettiğini hatırlamışlar. Biliyorsunuz ki FIFA'da bir de Trump'a barış ödülü vermişti ki bu barış ödülü zaten Nobel Barış Ödülünü isteyen Trump'a verilmesi de ve alamayan bir de Trump o ödülü alamadı. Verilmesi de başka bir tartışmanın konusunu açmıştı. Mail Web, bu Ajans France Presse var, uluslararası ajans. Onun haberini aktarmışlar. 2027 başkanlık seçiminde Infantino'nun karşısına alternatif bir aday çıkarılması bekleniyor demişler. Kısaca onu söyleyeyim. Geri kalan çok benzer. O yüzden kısa kısa geçiyorum. L'Équipe'i de anlatmıştık ve İspanya'ya bakıyorum. İspanya'da Marca, AS gazetesi olayları çok objektif vermiş. Yani şu oldu, bu oldu. İşte Infantino'ya burada tepki vardı. Trump'ın aradığını kabul etti vesaire. Bazı tepkiler var. Ne yorum katmışlar? Marca ve AS'tan bahsediyorum. Mundo Deportivo da öyle. Yorum katmamışlar, bir şey eleştirmemişler, bir başyazı gibi bir şey yazmamışlar. Ama El Español, Ajans France Presse ve New York Times'ın haberlerinden alıntılarak Infantino'nun istifa etmesi gerektiğine dayalı bir haber yayınlamışlar ve FIFA Barış Ödülü verdiği anları da hatırlatmışlar. Yani Nobel Barış Ödülünü alamayan Trump'a da FIFA Barış Ödülü verildi. Bunu da unutmamak lazım demiş El Español gazetesi. Independent Español gazetesi de Jürgen Klopp'un sözlerini haberleştirerek Infantino'yu istifaya davet etmiş. La Liga Başkanı Javier Tebas'ın açıklamaları var. Bunu da Milenio gazetesi yapmış. Ana manşet yapmış. Orada da FIFA yönetimine ve işte yöneticilerine büyük tepki var. O tepkilerin hepsini yazmış. Balogun kararının anekdot ya da izole bir hata olmadığını, tamamen siyasi bir kararla verildiğini söylemiş. Şimdi İtalya biraz daha temkinli, özellikle işte Corriere dello Sport gibi, La Gazzetta dello Sport gibi gazeteler çok temkinli, böyle yavaş, fazla üstüne gitmeden olayları haber, markayla asa benziyor. İşte Fatto Quattro, Fanpage veya Sky TG var, oranın gazeteleri. Bunlar UEFA'nın haberlerini, UEFA Başkanı Ceferi'nin açıklamalarını, İşte kırmızı çizgi aşıldı gibi noktaları öne çıkararak haber yapmışlar. Sert bir yorum yapan Fanpage, İtalya Fanpage gazetesi de
bizzat Infantino'nun kendisinin sorumlu olduğunu ve Balogun kararının o heyetinde bizzat Infantino'nun verdiğini, Trump'ın siyasi baskısıyla Infantino'nun verdiğini yazmışlar. İddia bile dememişler. Almanya'da Bild gazetesi, zaten onu daha önceki videoda söylemiştim. Onlar tepkili, bayağı tepkililer Infantino'ya karşı. Ama T-Online var, işte Eurosport'un Almanya gazetesi var. Onlar Ajans France Presse, The Guardian, The New York Times, bu gazetelerin Trump'ın Infantino'yu aradığını ve Jürgen Klopp'un sözleri de dahil, her ikisi de Jürgen Klopp'un sözleri Trump'ın Infantino'yu aradı ve Avrupa'daki tepkiler, Avrupa Parlamentosu'nun onu istifaya çağırması, bunların hepsini haberleştirmişler. Sıra sıra haberleştirmişler ve Sportschau gazetesi de Almanya'dan Infantino'ya siyaset ciddi bir bedel ödetmeye hazır diye bir haber vermiş. Güney Amerika, Afrika ve Asya Konfederasyonu'nun desteğine rağmen bir sonraki seçim kendisi için garanti değil diyor. Almanya gazeteleri de bu şekilde haberleri görmüş. Valla bence de Infantino'nun bu olaydan sonra ya en azından kariyeri çok büyük zedelendi. Sonuçta FIFA'nın başından gider ama yaptıklarının bir yargı yolu olur mu onu da bilemiyorum açıkçası. Orada Avrupa'daki yasalar nasıl işliyor o tamamen hukukçuların ilgi alanına, ama bununla ilgili belki bir hukukçuyla bir konuşabiliriz. O daha böyle bir röportaj yaparız. Çok da güzel olur açıkçası. Şu an bu videoyu çekerken aklıma geldi. Hepinize teşekkür ediyorum. Yorum yapmayı, beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hype'ınız varsa hype'ınızı da alırım. Ben Oğuzhan Poyrazoğlu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla.